Yani bir Çok- gemi çok alma belli. yoruldum ben Evet. onu fark ettim. Çok uzun. Yani Evet, o yüzden belli. öyle market takip eden bir armatör değilse öncelikle hangi geminin ne kadar olduğunu anlaması için birkaç tane gemi kaçırması lazım. Ah keşke olması lazım. O noktadan sonra anlıyor hangi gerçekten market hangi seviyede. Ondan sonra başlıyorsunuz. Fiyatlar demek ki bu diyor. Aynen öyle. Yani bilen armatörde işler daha kolay çünkü o zaten biliyor. En iyi deal gemiyi aradığınızda çıkmıyor. Tabii. Genelde en iyi deal çıktığında alıcının sahneye gelip onu alması gerekiyor. En iyi anlaşmalar genelde bu şekilde. Hikaye hep böyle. O yüzden hep böyle bir Mission Impossible'ın peşindesin ve bazen çıkıyor. Yani genel hatlarıyla bu ama süreç uzun. İnsanlar bazen hiç bilmeyenler zannediyor ki ben parayı verdim gemiyi aldım. Yok öyle bir süreç. Kaç aylık Uzun. bir süreçten bahsettik mesela? Yani bu genelde 2 aylık bir ortalaması Yani var. insanın Yani çok ağzında hızlı yoruyor. da olabilir ama çok hızlı olmak için gerçekten hani iyi organize olmuş bir alıcı ve her şeyin hazır olması lazım. Herkese merhaba, The Maritime Voice ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Hakan Bey var. Kendisi bir S&P broker'ı. Bugün brokerlığı, S&P brokerlığını, gemi alım satımdaki son durumu kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. Önce ufak bir sizi tanıyalım. Buyurun. Ben Hakan Coşkun Fırat. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 10 yıldır da Alpina Denizcilik bünyesinde S&P brokerlığı yapıyorum. Önce brokerlıktan başlayalım aslında. İnsanlar çünkü denizcilik sektörünün içindeki brokerlıkla, ya oradaki brokerlarla daha doğrusu diğer şeyleri karıştırabiliyor. İşte ekonominin içinde halihazırda bulunan borsa Aynen. brokerlığı vesaire gibi. Broker tam olarak ne demek? Ya şöyle aslında evet, broker kelime anlamı aslında aracı ya da işte komisyoncu. Dediğiniz gibi her yerde bir şeyin bir broker'ı var. Bizim denizcilik sektörümüz aslında tamamıyla brokerlar üzerinden yürüyor. Çünkü neden? İşte gemi alım satımında sale and purchase, S&P brokerları var. Kiralamada chartering brokerları var. Sigortada insurance brokerları var. Yakıt tarafında traderlar var, physical supplier'lar var ve ama burada da bir aracılık üzerinden gidiyor. O yüzden brokerlar denizcilik sektörü için çok önemli. Çünkü herkes herkesi tanıyamıyor. Evet. İşte örnek veriyorum gemi almak istiyorsunuz. Yani siz bütün piyasadaki bütün armatörleri tanıyamazsınız ya da bütün brokerları bilemezsiniz. Kesinlikle. İşte o yüzden orada biz brokerlar devreye giriyoruz. Bir gemi almak istediğiniz zaman sizin taleplerinize göre biz kendi network'ümüz üzerinden hangi broker, hangi gemi çalışıyor onları bildiğimiz için doğru yerlere gidiyoruz. Kiralama da öyle. Yani sizin segmentinize göre kiralama brokerları var. Her segmentin bir uzman bir broker oluyor genelde. Oraya odaklandı. Çünkü yani bir kiralama broker da herkesi tanıyamaz. İşte kimisi Supra'lara odaklanıyor, kimisi Coaster'lara odaklanıyor, kimisi daha da büyük gemilere, Cape'lara odaklanıyor. Yani o yüzden bütün her şey bizim gibi brokerlar üzerinden ya da işte aracılar üzerinden devam ediyoruz. Aslında olmazsa olmazı bir nevi. Kesinlikle öyle. Yani broker olmazsa hiçbir şekilde bu sektör yürümez. Çünkü bir kere broker zaten bir tampon. Bizler bir sorun olduğu için varız aslında. Yani sürekli Evet. iki taraf arasında bir şey oluyor ve siz orada bir broker olarak aradaki iletişimi, işte yanlış yapanı doğru hizaya getirmek ya da işte bir kavga çıktığında tarafsız olarak ya da bazen taraflı olarak onu makul bir noktada Hakkının buluşturmaya tarafında çalışıyorsunuz. olmak tabii. Yani o birazcık karışık bir süreç çünkü yani kimin tarafındaysanız biraz onu kolluyorsunuz ama genelde biz Türkler adil olması. Yani bir deal varsa adil olsun. Hani Yunan armatörü hiç onu yemem. Onlar biraz daha taraflılar. Onlar bir şekilde kendilerinin çekmeye çalışıyorlar. İşte biz orada genelde karşı tarafı doğru yola getirmeye, işte kendi tarafımızı savunmaya ve işi doğru bir şekilde, sorunsuz bir şekilde bitirmek için varız. Yani denizcilik sektöründe aslında brokerlarla sektör dışındaki broker aynı şey değiller. Çünkü biz yani sadece özellikle S&P tarafında yani ben kiralamada uzman değilim o yüzden bilmiyorum ama S&P tarafında biz aslında müşterinin partneriyiz. Özellikle biz Alpina'da böyle çalışıyoruz. Biz baştan sona onlarla bütün yolu beraber yürüyoruz. Yani sıkıntılarda ya da başlarına gelebilecek şeylerde onları uyarıyoruz. Yani sadece bakın bu gemi, buyurun bu gemiyi hadi alalım, avukatları getirin hizaya işte onlar evrakları yapsın da olmuyor iş. Bir nevi Çünkü süreç uzun. teminatın ta kendisi gibi bir şey oluyorsunuz. Yani garanti veremiyoruz ama onlara en azından başlarına bir şey gelmemesi için onlara bir guard oluşturuyoruz. Ya da bir şey olduğunda ya bakın böyle bir talep geldi ama buradan bu çıkabilir. Onları uyarıyoruz. Tabii ki
ticari kararlar her zaman müşterinin. Biz sadece olabilecek şeylerde kendi fikirlerimize beyan ediyoruz. Gerisi artık onlarda. Tabii. Şimdi birazcık girdiniz zaten brokerlığı açıklarken ama ben daha da derine inmenizi istiyorum. Bize o zaman bir S&P brokerının baştan sona yaptığı tüm işi anlatabilir Şöyle misiniz? söyleyeyim. Süreç şöyle başlıyor. Sizde bir alıcı ya da satıcı ulaşıyor. Örnek veriyorum ki alıcı. Bu armatör ya da yeni yatırımcı olabilir. Bize diyorlar ki biz şöyle kriterlerini söylüyorlar. Çünkü yani gemi ama çok fazla segment var. Dry ya da wet. Bunlar bile kendi içlerinde işte Coster'dan başlıyorsunuz Cape'e kadar değişiyor. Bunların bütçenin hepsi değişiyor. Tankerde keza LPG mi, kimyasal mı ya da işte kuru yük tankeri mi vesaire. Yani o kadar çok dallanıyor ki öncelikle bize ne istediklerini, ne yapmak istediklerini söylüyorlar. Sonrasında biz markete çıkıp onlara uygun, onların bütçelerine uygun düzgün gemiler bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki buradaki amaç her zaman minimum bütçeyle en iyi gemiyi almak. Tabii ki. Yani genelde ben hep şöyle söylüyorum. Biz her zaman X artı 2 milyon değerindeki gemiyi X almaya çalışıyoruz. Bu X her zaman değişen. 1 milyon gemi de alsanız siz 3 milyonluk ya da 2 milyon geminin peşinden gidiyorsunuz. 50 milyon bütçeniz de olsa gidip o 55 milyonluk gemiyi 50'ye almaya çalışıyorsunuz. Yani hikaye hep böyle. O yüzden hep böyle bir Mission Impossible'ın peşindesin ve bazen çıkıyor. Yani bazen işte o kadar broker'ın o kadar önemli ki. Çünkü bazen bir haber geliyor ve işte satıcı taraf hızlı bir deal yapmak istiyor belki. Sizin orada işte kim var elinizde, kim hazır böyle bir gemi almak istiyor onu çok iyi olarak biliyor olmanız lazım. O yüzden broker'ın sürekli olarak müşterilere bir temaslı olması lazım. Çünkü genelde en iyi deal gemiyi aradığınızda çıkmıyor. Tabii ki. Genelde en iyi deal çıktığında alıcının sahneye gelip onu alması gerekiyor. En iyi anlaşmalar genelde bu şekilde oluyor. Yani niyetiniz yoktur. Belki bir alabilirim ama işte uygun bir rakam olursa diye. O yüzden biz brokerlar sürekli olarak müşterilerle iletişim halindeyiz. Niyetleri ne? Filoyu nerede büyütmek istiyorlar? Ya da yatırımcıysa hangi segmentten girmek istiyorlar? Bunları biliyoruz ve gemileri araştırıyoruz. Sonra bu sefer diyelim ki birkaç tane gemi bulduk. Sonrasında geminin inspection kısmı oluyor. Bazen işletme kendisini gönderiyor, kendinden birini gönderiyor. Bazen bizler third party dediğimiz üçüncü bağımsız serverleri atıyoruz. Orada da onlara destek oluyoruz. Eğer onu da baktılar, beğendiler, class kayıtlarına baktılar, beğendiler. Sonrasında artık pazarlık kısmına geliyoruz. Ama bu pazarlık yani sadece böyle bir para teslim yeri değil. Çok uzun bir sözleşme ve her bir kritik kelime gerçekten önemli. Çünkü çok büyük paralarla oynuyorsunuz. Evet. Yani İngilizce'de bir shall'le may bile çok fazla şeyi değiştiriyor size. O yüzden o kısım da brokerlar zaten çok önemli pazarlığını sırasında. Sonrasında eğer ki anlaştıysanız sonra MOA dediğimiz, Memorandum of Agreement dediğimiz sözleşmeye geçiyorsunuz. Bu sefer anlaştığınız sözleşme oraya yazıyorsunuz ve konuşulmayan detayları konuşuyorsunuz. O da okeyse taraflar imzalıyor. Sonra depozito kısmına geçiliyor artık nasıl anlaşıldıysa. Onun sonrasında artık hazırsınız. Gemi artık bu alıcıya bağlandı. Sonrasında teslim evraklarını görüşmeye başlıyorsunuz. Keza fiziki tarafta gemiye temsili çıkartılması, gemide herhangi bir sıkıntı olup olmadığına dair onların teyitleşiyorsunuz temsilcilerle. Ve geminin teslimatına kadar, teslimat noktasına geldikten sonra da bir sualtı survey yapılıyor. Sonrasında da eğer ki sıkıntı yoksa, satış evrakları tamamsa, her şey tamamsa para gönderiliyor ve teslimat tamamlanıyor. Yani genel hatlarıyla bu ama süreç uzun. Yani bir Yok, gemi çok alma belli. yoruldum ben Evet. onu fark ettim. Çok uzun. Yani Evet, o yüzden belli. öyle insanlar bazen hiç bilmeyenler zannediyor ki ben parayı verdim gemiyi aldım. Yok öyle bir süreç. Kaç aylık bir Uzun. süreçten bahsettik mesela şu an? Yani bu genelde 2 aylık bir ortalaması Yani var. insanın Yani çok ağzında hızlı yoruyor. da olabilir. Ama çok hızlı olmak için gerçekten hani iyi organize olmuş bir alıcı ve her şeyin hazır olması lazım. Çünkü mesela şu an bir anlaşmamız var. Kaporaya bir gün yatırdık. Gelecek hafta teslimat var. Çok hızlı olmamız lazım. Şu an sürekli olarak işte avukatlarla bizler, işte karşı taraftan talepler vesaire. Hani bu birazcık zor oluyor açıkçası. O yüzden ideali 2 ayda bir süreç oluyor ki gemiyi bulmak daha da uzun bu arada. Tabii canım. Çünkü gemiyi eğer ki market takip eden bir armatör değilse öncelikle hangi geminin ne kadar olduğunu anlaması için birkaç tane gemi kaçırması lazım. Ah keşke olması lazım. O noktadan sonra anlıyor hangi gerçekten market hangi seviyede.
Ondan sonra başlıyorsunuz. Fiyatlar demek ki bu diyor. Aynen öyle. Yani bilen armatörde işler daha kolay çünkü o zaten biliyor. Evet. Ama yani günün sonunda kiralamak biraz daha farklı bir şey. Gemi almaksa bir asete yatırım yapıyorsunuz. Tabii ki. Ve rakam çok büyük olduğu için yani doğru mu yapıyorum, bunu mu almakla, hani doğru gemi mi ya da geminin kondisyonu gerçekten iyi mi? Belki işte başka bir gemi mi alsam, tonla kafanızda soru var. Yani çünkü her gün yapılan bir iş değil. Yani çok büyük bir armatör bile hayatında kaç tane gemi alıyor? Yani çok ciddi bir karar veriyorsunuz. Çünkü Tabii bir ki, seferi kesinlikle. belki kötü bağlayabilirsiniz. Çok problem değil. Bir tane poliçeyi de belki kötü bağlayabilirsiniz. Belki canınızı atacağım, bir sene sonra değiştirirsiniz ama o ürünü bir kere aldığınız zaman o sizin. Kötü bir gemi ise, sıkıntılı bir gemi ise dertleri sizin oluyor. Ya insanlar Çünkü araba bile alırken 50 kere düşünüyorlar mesela. Gemi gibi maliyetli bir aynen şey. öyle. Ve buradaki en büyük sorun şu. Çoğu insan bunu da kaçırıyor. Gemiyi alırken herkes yatırım maliyeti diye bakıyor. Ha diyor ben gemi 1 milyona aldım. Çok iyi. 3 milyon gemi 1 milyon aldım. Konu 1 milyon almak değil. Siz bir de o gemi işletirken ne kadar para harcayacaksınız? Çünkü Evet. çöp gibi bir gemi aldıysanız o 1 milyon size 5 milyon geliyor ve elinizde hala bir çöp alırsınız. Ki çok fazla armatör bu seviyeden battı. Evet, doğru. Yani krankını saranlar, teslimattan sonra geminin balast tankları kötü olduğu için bir türlü yüzdüremeyenler. Gemiyi yüzdürmek de bir para. Yani ben sadece aldım da olmuyor bu iş. O yüzden çoğu yatırımcının en çok yaptığı hata bu. Bazı armatörler var mesela. Japon gemisinden şaşmıyor. Ya da bazı armatörler Yunan'dan gemi almak istemiyor. Çünkü Yunanlar çok iyi kapatıyorlar her üstlerini böyle. Ve siz gemiyi aldıktan sonra fark ediyorsunuz. Çünkü inspection mesela yapıyorsunuz dedim ama yani bir inspection en fazla 8 saat sürer. 8 saatte kocaman bir gemiyi, bir metal yanını inspection edemezsiniz. Her şeyini Ya göremezsiniz. şey gibi bir şey yok ki şimdi ekspere götürdüm, altını kaldırdım, baktım Aynen, gibi küçücük bir şey araba, yok aynen yani. öyle. Tabii ki. Yani Ki bu detaylı gemi bir şey çok operasyonda fazla süre. oluyor. Kimse operasyonu etülemez. Geminin makinesini açıp bakamıyorsunuz. Hani belli klastaki geçmişine bakıyorsunuz ama yani çok fazla şey kötü niyetli olmak isterseniz bunu çok rahat yaparsınız. Ve bu Evet. gerçekten gri bir nokta. Ve biz bunu müşterimize söylüyoruz. Yani siz makineyi açana kadar içine tam ne olduğunu bilemeyeceksiniz. Ve işin kötü tarafı karşı tarafı claim de edemezsiniz. Yani hani bu gemi denizcilik sektöründe böyle bir risk var. Ve siz de satarken aynı şekilde satıyorsunuz bu arada. Yani bu konu yoksa kötü bir şey değil ya da iyi bir şey değil. Yani bu tamamıyla bu tarz riskler var. Ve gemi günün sonunda bir ev değil, bir yüzen cisim. Paslanıyor, korozyona uğruyor. Tabii. Yani tanklarında delikler oluşmaya başlıyor ve siz bunları görmüyorsunuz. Gerçekten hepsini görmeniz zaten imkansız. Böyle bir risk var her zaman. İşte dediğim gibi yani bizi de brokerlar genelde zaten ben hep söylüyorum. Biz bir dert olduğu için biz varız. Biz de o dertleri bir sonuca ulaştırmak için o stresi, sıkıntıyı çekeceğiz ve bir şekilde çözmek için oradayız açıkçası. Ben size aslında şeyi sormak istiyordum. Alım mı satım mı hangisini tercih edersiniz diye ama öyle bir anlattınız ki ben şu an Yani satımı şöyle tercih edersiniz gibi düşündüm yani. almak biraz daha zor çünkü yani zor derken çünkü parayı veren tarafsınız. Para vermek kolay bir şey pazar az olduğu sürece ama onun karşılığında ne alacağınızı bilmediğiniz için daha dikkatli olmanız Evet. gerekiyor. Satarken ise sadece parayı önemsiyoruz. Para geldi mi gitti mi? Ben gelin ürünü veriyorum. Yani gemiyi veriyorum ama almak çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yani yanlış bir şey olduğunda ya da işte ne bileyim gemide bir sıkıntı olduğunda çünkü günün sonunda avukatlar da var ve bazı avukatlar şeytanın avukatı. Bildiklerine rağmen size baskı yapıp onu bir şekilde ikna ettirmeye çalışıyorlar. Ve işte mesela biz o yüzden varız. Çünkü yani bir armatör dediğim gibi her gün gemiyle geçmiyor. Kaç tane ders sıkıntı gördü. Biz brokerlarsa her gün o işin içindeyiz. Pek çok vakayı görüyoruz. Pek çok kötü şeyler ya da bir işi nasıl tatlıya onu görebiliyoruz. İşte biz orada devreye giriyoruz aslında. Müşterilerimize dediğim ya biraz önce biz aslında bir partner gibi görmek lazım. Biz onlarla beraber yolu yürüyoruz. Sadece gemiyi vermiyoruz ya da satmaları için beklemiyoruz ya da komisyonumuzu almak için beklemiyoruz. Yani daha önceki tecrübelerimizden onları yönlendirip hani sonucun ne olabileceği. Bazen çünkü çok da uzatmamak gerekiyor. Tabii. Bazen hani diyoruz yani bu gemiyi tartışmaya devam edip arbitrasyona götüreceğimizde 5-10 bin doları gözden çıkartıp siz gemiyi bir an önce çalıştırmaya başlayıp almanız bazen daha mantıklı. O yüzden orada bir commercial decision devreye giriyor. Ama dediğim gibi yani her gemi alım satımı şahsına münhasır. Her birinde farklı şeylerle karşılaşıyorsun. Ya ben bir tanesini daha repeat edemedim yani. Her seferinde ya daha ne göreceğiz dediğimde bir tane daha şey görüyorsunuz. Hep yeni bir Yani şey daha dün gördüm mesela şaşırtıcı. yani bu olmaz dedim oldu o da oldu yani. Hani o yüzden maalesef bir yandan işte o yüzden var bunlar brokerlar dediğim gibi hani o aldım sattım ya mesela geçen biriyle konuştum bir brokerın hatası yüzünden su altı survey'ini zaman deklare etmedikleri için
Yapamamışlar. O broker'ın hatası. Yani bir broker, bizde hata yapma lüks yok. Hani iyi bir broker olmak istiyorsanız, isminize önem veriyorsanız hata yapmamanız gerekiyor. Zaten yeteri kadar sıkıntı çıkıyor. Bir de broker'ın hatasıyla uğraşamayız ama maalesef olmuş. Yani o yüzden bir de bizdeki en büyük problem, iyi bir S&P broker'ın kriteri var mı? Yok maalesef. Bunun bir sertifikası var mı? O da yok. Yani herkes S&P broker olabilir. Siz de olabilirsiniz. Dersiniz ki abi bir arkadaşımın gemisi var, satmak istiyor, alır mısın? Yani böyle bir, maalesef böyle bir algı var markette. O yüzden e, armatörlerin kiminle muhatap olduğunu iyi değerlendirmesi lazım. Gerçekten o Evet. firma uzun zamandır markette. Bu çocuk gerçekten ne yaptığını biliyor mu? Yani S&P'ye dair bilgisi var mı yok mu? Sırf size bir gemiyi göster diye o brokerla çalışırsanız maalesef böyle şeyler çıkıyor. Evet, kesinlikle çıkar. O zaman gemilere dönelim birazcık. Yani sizin gemiye nasıl değer biçtiğinize. Yani bir S&P broker'ı geminin piyasadaki değerini hangi kriterlerden mesela çıkartıp söylüyor? Yani şöyle, çoğu broker, biz de dahil, haftalık raporlar hazırlıyorlar satılan gemilere göre. Ve en büyük benchmark aslında onlar oluşturuyor. Yani geçen hafta ya da geçen ayda benzer gemi satılmış mı? Market nereye gidiyor? Çünkü örnek veriyorum, işte savaş patladı, bir anda tankerlerin fiyatları yükselmeye başladı. Ve gerçekten yani 5-10 milyon dolar büyük MR'larda üzerine koyduk. Ve alıp satılmaya devam ettiler. Keza Ultramax'lar şu an dry tarafında talep görüyor. O yüzden tamamıyla o haftalarda rapor edilen satış raporlarına göre karar veriyoruz. Ve tabii ki değerlendirirken geminin survey durumları, üzerine scrubber olup olmaması, ne zaman survey geçtiği, işte nerede yapıldığı, maker'ı, yani o kadar çok fazla kriter var ki Tabii. zaten bize genelde soruyorlar muhtemelen hangisini alalım. Çünkü gerçekten burada iki gemiyi bile sister dahi olsa kıyaslamak çok zor. Çünkü geçmişleri farklı olabiliyor bu sefer. Yani Evet. birebir aynı tersanede, aynı maker'la yapılmış olsun. Bu sefer hangi armatörlerin elinden geçti? İşte genelde o yüzden gemiyi değerlendirirken bunun çok net bir kriteri yok. Ama dediğim gibi işte kim yaptırmış, hangi kimin supervision'ında ve survey durumları ne gibi kriterlere bakıyorsunuz. Ve yani günün sonunda da artık bir noktada bir karar vermeniz gerekiyor. Hangisi daha Tabii. mantıklı, hangisini almak için vesaire. Bir de dinamik birazcık. Ben anlattıklarınızdan da onu anladım yani. Elini çabuk tutmazsan çok şey bir anda değişebiliyor yani. Yani şöyle, bazen bir gemi, örnek veriyorum, işte normalde 15 milyonlar civarında, bir hafta bir rapor ediliyor ve 16 milyonları başka bir alıcı vermiş. Şimdi bu yeni bir market seviyesi demek. O yüzden artık yükseldi. Şu an onu gören çünkü satıcı kendisi gidip 15'i satmaz. Diyor ki çünkü demek ki markette 16 milyon alıcı var. Benim artık 16. O zaman ben daha da zaten Aynen. satıcı her zaman onun da üzerine çıkar. Ben 16,5 isterim. Mesela şu an konteynerde bu oluyor. Yani 10 milyon isteyenler şu an bir 11 yaptılar, 12 yaptılar. Şu an 13'ü zorluyorlar. Market böyle gidiyor. Hani bir de bizde maalesef şöyle bir şey var. Navlun yükseldiğinde gemi fiyatı hemen yükselir. Ama navlun düştüğünde Gemi o fiyatı gemi fiyatı düşmez. gelmez. Çünkü kimse o parayı düşürmek istemez. Şu Armatör an- der ki ben biraz daha bekleyeyim. Şu anda buna bağlı zaten bir problem var herhalde. Maalesef. Büyük bir problem Maalesef. var hatta. Orada öyle bir sıkıntımız var. Yani bize mesela şimdi navlunlar çok kötü olduğu için bekleyen armatör işte navlunlar düştü, o zaman gemi fiyatları düşmedi. Çünkü maalesef bu armatörlerin bazılarının hala cebinde fazlasıyla miktarda para var. Çünkü adamı düşürmek için bir sebebi yok. Diyor ki Evet. ben beklerim. Elbet gelir. Gelmezse o zaman değişir ama maalesef öyle bir durum var. Ben de tam zaten bu konuya girmek istiyordum. Piyasada şu an güncel Türkiye'deki trendler, son durum ne Ya gemi alım vallahi satımında? maalesef Karadeniz'deki durum Evet. hiç iç açıcı değil. Özellikle bu hafta şu ana kadar gördüğümüz en kötü seviyeye geldi. Yani umarım Maalesef. daha da kötü olmaz ama gerçekten şu an kötü. Şimdi bizde Türkiye'de asıl çoğunluk Koster'deydi aslında. Özellikle korona öncesinde bizde genel olarak oyuncular Koster tarafındaydı. Ve koronadan sonra piyasanın yükselmesiyle beraber bazı armatörler artık yavaş yavaş işte mini bulker seviyesinde ya da işte Handy'lere, ultra, Supra'ları, Ultra'ları geçmeye başladılar. Ama bir kesim hala Koster'de kalmaya devam etti. Hatta çok ciddi bir şekilde Çin'den gemiler alındı. Yani bir an işte marketi kaçırıyoruz, bir an önce gemi alalım diye çok da bakmadan, maker'ına da bakmadan alındı. Ve o gemilerin hepsi Karadeniz'de çalışmak için alınmıştı aslında bakarsanız. Ve şu an o gemilerin hepsi işsiz. Evet.
Yani biz zamanda aslında yönlendiriyorduk. Sevdiğimiz yani yakın olan armatörleri diyorduk. Yani bu kadar çok gemi buraya geliyorsa bu iyi alamet değil. Çünkü bu kadar yük de yok burada. Bir de evet, ben de şimdi ona değinmek istiyorum. Hani korelasyonu eğer düzgün kuruyorsam Karadeniz'de çalışamıyor olması demek yakınlardaki diğer denizlere gidecek demek. Bu sefer navlun fiyatları orada da Bu arada işin kötüsü onunla gidemiyor bile. Çünkü bu Öyle mi? gemiler Port State kontrolünden geçebilecek durumda gemiler de değiller. Çünkü zaten genelde en ölü navlun Black Sea'de. Çünkü burada genelde bir şekilde Port State'leri atlatıyorsunuz vesaire. Çok da bakmasanız 100 yetere geliyor. Şimdi Avrupa'ya götüremiyorsunuz. Ki Avrupa'nın yani Port State'in içine bir de karbon emisyonları vesaire de girdi. Özellikle 5000 gross üstünde. Onlar da problemler. O yüzden çok da gidebilecekleri bir yer yok. Yani maalesef tamamıyla zararına oluyor. şu an evet. Yani özellikle orada kredili alan armatörler ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ee, yani ve bu ne zaman çözülecek bilmiyorum. Yani savaş İnşallah en bitince yakın evet bir şeyler zamanda. açılacak. Evet bu doğru. Ama o zamana kadar burası kan gövdeyi götürecek. Yani bazı insanların batması gerekiyor. Zaten denizcilik bir cycle. Yani bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor. Evet. Belli bir süre çok iyi gitti. Şu an artık dibe geldi. Bence bir süre daha gidecek bu şekilde. Bu savaş bu kadar bitecek gibi durmuyor. Kimse uluslararası arenada da bu patlayan gemileri çok da dillendirmiyor maalesef. Maalesef. Olan bizim Türk armatörlerin oluyor. Ya da işte o bölgede çalışan genelde Türkler çalışıyor zaten. İşin kötü tarafı artık Türk bayrak gemilerine saldırmaya başladılar. İyice Evet. iş çığırından çıktı. O yüzden yani maalesef çok olumlu konuşamayacağım. Bu bölge şu an Koster'de bitik. O yüzden biz şu an armatörlerimize genelde çok artık bu market geminin alınmamasına yatırım yapılmaması, illa isteniyorsa düzgün genç Koster'ler alıp Avrupa'da bir çalışma sitesi, ona göre bir teknik işletme organize edip hani buralara bağımlı kalmadan Avrupa'da çalışmak evet bu bir seçenek olabilir. Çünkü bazı armatörler var. Çin'den gidip yeni inşa düzgün kendilerine göre uygun maker'lar yapıp gemileri getirdiler buraya. Bunlar çalışabilir. Evet, bu çünkü Avrupa'da da böyle Koster armatörü diye bir armatör var. Ama bu adamlar yani bakımdan tutmak kestikleri için değil. Segmentleri bu. Çünkü küçük segment, deadweight ne kadar küçüldükse marketin iniş çıkışı o kadar azalıyor. O yüzden biraz daha stabil gidiyorlar. Diyorlar ki biz bu marketten devam edeceğiz. Biz burada o zaman. Bu bir seçenektir bu arada. Tabii hakim Hani- olmak istediğiniz şey aslında dilimle, pastanın Aynen kısmıyla öyle. Ama alakalı orada da profesyonelleşmeniz gerekiyor. Bu demek değil ki. Tabii ki. Siz gemiye bakmayın. Kötü gemi alın. İşte Porsche'den geçemeyecek halde olsun. İşte buraya geliyorsanız o zaman maalesef Karadeniz'e tıkılmaya başlıyorsunuz. O zaman da burada problem çıkıyor. Çünkü burada mantık ne? İşte bakım yapmayayım, tutum yapmayayım. İşte OPEX'imi düşüreyim ben bir şekilde. Nablonu da oradan kırarım zaten. Nablonu da alırım ama bu aslında batışa giden bir yol. Çünkü Evet. sizin bir de geminizin dry dock masrafları var. Ona bakmayın geminiz yaşlanıyor. Hani amortismanını hesaplamazsanız günün sonunda 10 yıl daha yaşlanmış bir gemiyle bir çöp kalır elinizde. Çok Evet. armatör öyle battı. Çünkü bunun hesabını yapmadılar. O yüzden hani bu Koster şu an çok harika bir yerde değil. Ama yani eğer ki teknik işletme kendini geliştirmediyse siz Koster kafasıyla da gidip Avrupa'da ya da işte büyük gemiler işletemiyorsunuz. Organizasyonunuzu geliştirmeniz lazım. Yani hani demin dedim dinamik bir şey. Yani denizcilik her anlamda dinamik. Buna ben de dahilim. Ona göre yeni bir iş Yani yapmak gerekiyor zaten. bunu ben de kendimi geliştirmeliyim. Armatör de kendini geliştirmeli. Gemiler de ona göre gelişmeli. Çünkü büyümüyorsanız bir noktada küçülüyorsunuz demektir. Evet. Diğer taraftan soru şey miydi? Hangi segmentler talep görüyor muydu? Ona da girelim, evet. Yani aslında güncel trend ve son durumu ben anlatmanızı isteyecektim ama Yani şu an kuru yük buradan tarafında armatörlere verilen tavsiyeye de hani girebiliriz aynı şekilde bunun üzerine. yani şöyle öncelikle kuru yük tarafında zaten herkes biliyor. Artık herkes handylere işte 30 bin deadweight üstü tercihen 38 binlik ya da mümkünse Ultramax'lara yöneldi şu an. Türkiye armatörü olarak söylüyorum. Çünkü neden? Bu gemilerle Türkiye'ye bağımlı ya da bu çevreye bağımlı değilsiniz. Herhangi bir yerine getirebilirsiniz. Evet. İşte Atlantik'e, Pasifik'e götürebilirsiniz. Nablonu neredeyse oraya götürebilirsiniz. Bu birazcık daha esneklik veriyor. Ve yani daha bugün bir armatörüm söyledi onu. Büyük gemiyle uğraştıktan sonra küçük gemi angarya olmaya başlıyor. Çünkü sefere daha fazla derdi fazla, personelin derdi fazla. O yüzden artık çoğu armatör hele ki etrafındaki arkadaş armatörleri de buraya girdikçe onlardan güç alıp biz artık Türkler olarak bu marketlere yönelmiş olduk. Yani genelde işte
30 binle 65 bin arasındayız. Çok üzerine gitmiyorlar. Kampsar maksara vesaire şu an daha girmiyorlar. Ama buradaki bu fazlasıyla kafi bize. Yani biz burada profesyonelsek, birazcık market dominesek bu da yeter. Wet tarafında kimyasalda çok ciddi bir talep vardı. Şu an o eski gemilere de vardı. Çünkü o zamanlar birazcık Rusya'daki işte iyi riskli premiumlar alıyorlardı ama artık o da kesildi. O yüzden şu an kimyasal tarafında da çok da fazla bir talep yok. Ki problem orada yeni inşa gemiler de yok. Yani insanlar çoğu gemiler 2007 ile artık 11 arasında yapılmış. Modern gemi yok. O yüzden çok da fazla talep kalmadı orada. Onlar da yaşlandı. Şu an orada bir açık var hatta yani şu an kimyasal segmentinde. Hatta bir tane şu an resale bir gemi sattık. Çok kolay oldu satmak. Çünkü markette gemi yok. Yani o yüzden de hazır olduğu için gemiyi hemen bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Ama o tarafta da işte nasıl kuru yük tarafında daha büyük gemilere geçildi. Buradan aynı şey oldu. Tanker armatörü, kimyasal gemiler olanlar artık MR'lara, Handy'lere doğru kaydılar. Ve orada ciddi bir atılım oldu Türklerde açıkçası. İşte 50 binlik ya da 37 binlik MR'lar arasında. Şu anda da tanker armatörler orada büyüyorlar. O tarafta da mesela Suezmax'lara şu an çok fazla, yani var yok değil. Birkaç tane armatör tabii ki var ama genel segment her iki tarafta da işte 30'la 50-60 bin arasında şu an değişiyor. Peki şu an bir armatörün gemi alması ne kadar kolay? Yani finansmandan bahsedelim birazcık. Finansmana erişim Şimdi sanırsam şöyle, evet, birazcık finansman zor zaten şu an. bence en güzel konu gemi almak için. Çünkü en iyi gemi finansmanla alınan gemi. Yani kimse elindeki nakiti harcamak istemiyor. Özellikle Yunanlar armatörü mesela her zaman böyle alırlar. Borçla alırlar. Borçla büyürler. Bizim armatörümüz biraz da o konuda tutarlı da, yani çok fazla yanaşmıyor çünkü zamanda çok acı tecrübeler olduğu için. Yani bizdeki çünkü şöyle bir şey var. Şimdi gemiler evet büyüdü, teknik olarak büyüdük. Benim gördüğüm bizim şu an birazcık da CFO'lar tarafında büyümemiz gerekiyor. Çünkü firmaların içlerinde finansal tarafta gerçekten doğru kişiler yok. Yani muhasebeciyle biz gemi finanse edemeyiz. Bize finans müdürleri lazım. Gerçekten Finans uzmanları lazım. aynen öyle. Doğru şekilde yönlendiren. Şu an çünkü evet şeye büyüdünüz, tamam. Gemileri büyüttünüz, doğru. Yani benim şahsen Türkiye'de şu an gördüğüm bu. CFO'lar yok. Yani yabancı finansman, sadece Türk finansmanıyla bu iş olmuyor. Eskiden hiç yoktu. Şu an biraz daha var. Evet, Türkiye'den finansmana, katılım bankaları ya da bazı büyük bankalar aranızı size veriyorlar. Ama bu da Türkiye'de birazcık politikaya bağlı. Özellikle şu an Merkez Bankası iyice sıktı kemerleri. Büyüme Evet. oranını 0,5'lere indirdi. Bu sefer kredi onaylanmış oluyor. Ama Geçtiğimiz size gün paranın ne zaman geleceği belli değil. Çünkü ben size söyleyemiyorum diyor. Şimdi Türkiye'ye bağlı kalarak bu iş birazcık sıkıntı. Hani yurt dışından finansörlerle irtibatta olmak gerçekten çok önemli. Hani yeri geliyor bazen mesela finansör diyor ki ya ben bu ay kotamın altında kaldım. Hani size birazcık daha az marjinle kredi vereyim, kullanır mısınız? Mesela bu ilişkiyi kurabilmek çok önemli. tabii Ben ki. demiyorum ki sadece yabancıya gidelim. Ama bu temas olmak zorunda. Özellikle büyük gemilerde. Çünkü o da uzun bir süreç. Türkiye'den mesela kredi aldığınızda evrak tarafı çok daha kolay. Yani birkaç şeyle alıyor ama yurt dışında evrak tarafı çok önemli kredi alırken. O yüzden de e, bizim bu tarafta yıllık bilançoların düzgün bir şekilde audit edilmiş, konsolide olarak hazır olması gerekiyor. İşte karşı taraftaki finansör bize soru sorduğunda o CFO'nun o sorunun cevabını verebilmesi gerekiyor. Çünkü şu an artık Türkiye dünyanın ilgisini çekti finansman tarafında. Burada bir potansiyel var. Bütün herkes artık buraya geliyor. Vermek istiyorlar. Ama karşıdaki, şimdi Türkiye'deki bankaların kolaylığı deneyeceği bilmiyorlar. Manipüle etmesi biraz daha kolay. Evet. Ama karşı yabancı finansörler her şeyi biliyorlar. Ve onlara böyle bir şey kandırayım, bu evrakta bir şey yapayım, olmuyor. Onlara göre düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ve bazı kriterler var. Onların kriterleri ne olması gerektiğini biz her zamanı geldiğinde anlatıyoruz isteyen armatörler ama ona göre yapmazsanız bu sefer size çok sıcak bakmamaya başlıyorlar. Ama yani dediğiniz gibi finansman bu işin kalbi. Özellikle büyük gemilerde. Yani 4-5 milyonları coaster alabilirsiniz. Bunu keşfar alırsınız. Ama Handy alıyorsunuz. 20 milyon dolar. Bunun için kredi her zaman mantıklı. Zaten kredi %100'ü vermiyorlar size. %60-65'ini veriyorlar. Siz %35 zaten kendi kapitalinizi koyuyorsunuz masaya. Ama %65'i almak bile yabancıdan
fazlasıyla büyük bir iyi. şey, tabii Yani ki. hani yeri geldiğinde onları refinance. Çünkü yani buradan da ciddi para kazanılıyor bu arada. Gerçekten iyi bir CFO'yla düşük marjinle ya da yeri geliyor diyorsunuz ki ya işte krediler düştü biz bunu refinance edelim. Buradan şu kadar para kazanalım. Bu çok ciddi bir gerçekten para gidiyor. Yani finansman ciddi bir gider ve bunu iyi bir CFO ile bunu çok fazla düşürebiliyorsunuz. Evet. Ama şu an denizcilik sektöründe çok fazla bunu bilen yok. O yüzden biz birazcık daha şu an katılım bankalarının eline kalmış vaziyetteyiz ki yani bana sorarsanız onlarla çok büyük gemilere gidemeyiz. Yani onlarla coastal finans olur ki zaten genelde öyle oldu şu ana kadar. Evet. O zaman videomuzun da sonuna geldik artık. Sizden son bir artık sizin mesleğinizi yapmak isteyen, bir S&P brokerı olmak isteyen ya da bu sektöre girmek isteyen birisine verebileceğiniz tavsiye varsa bunu alayım. Vallahi S&P broker olmayı önerir miyim çok emin değilim ya. Çünkü hayatımız sadece stres, sıkıntıyla, birilerini ikna etmekle geçiyor. Ama bir yandan da keyifli. Çünkü sürekli olarak farklı insanlarla temas halindesiniz. Bu işin peer olan armatörlerle temas halindesiniz. S&P broker olduğunuz zaman hepsi gerçekten çok zeki insanlar ki bu şekilde bir yere gelmişler. Tabii ki. Onlardan sürekli bir şey öğreniyorsunuz. Ama işte onlarla oturup kalktığınız zaman da onlara kadar zeki olabilmeniz lazım ki onlar size güvensinler. O yüzden bir S&P broker sürekli öğrenmeye açık olması gerekiyor. Gelişime açık olması gerekiyor. Mükemmel bir İngilizce lazım gerçekten. Yani İngilizce konuşamıyorsunuz bu iş zaten denizcilik sektöründe hiçbir broker olmak kolay değil. Ama S&P tarafında özellikle çok önemli. Ama konuşmayı seven, kendini dediğim gibi konuşkan, girişken, analitik zekanız varsa gerçekten bu çok ciddi bir artı. Ve böyle gezmeyi seven bir insansanız, insanlarla iletişim halindeyken evet bu işi yapabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum bu işte sıkıntı var. Zaten o yüzden varız. Yoksa sadece oturduğumuz yerden bir gemi bağlanmıyor. Bizim O yüzden işimiz gezmeniz sıkıntının lazım. ta kendisi. Biz o yüzden varız. Biz o yüzden komisyon ödeniyor. Yani onun da karşılığını fazlasıyla alıyorlar hayatımızdan. Yani ben yeri geldi sakalların döküldüğü zamanlar olduğunu hatırlıyorum. Yani çok stresli zamanlar vardı. O yüzden hani bu hayat çünkü Ve biz 7/24 bir meslek yani. tabii ki tatil falan yok. Onu bilin. Ben maalesef hiç tatil ki genelde tatile gittiğinizde mutlaka bir iş çıkar. Mutlaka bir teslimat düşer ya da pazarlık çıkar o güne. Yani evet. Çünkü armatörle konuştuğunuz için o işi birine devir edemezsiniz. Armatör sizi tanıyor. Müşteriniz sizi biliyor. O yüzden onu 7/24 ulaşılabilir olmanız gerekiyor. Çoğu gece deliksiz uyumuyorsunuzdur da. Ya vallahi ben şöyle söyleyeyim. Rüyamda term pazarlık ettiğim çok oldu. Ya da gözüm açıp keşke onu ödemeseydim dediğim çok oldu ki yani ya da bilmiyorum benimle alakalı olabilir bilmiyorum. Belki her broker öyle değildir ama Bence herkes çok fazla aynı. var. Evet. Yani kafanızda çok fazla tilki dönüyor. Sürekli olarak bunu şöyle mi yapsak, bunu şöyle mi yapsak. Yani sonucu bir de yani bir şey sıkıntı çıktığında o kadar çok yöntem var ki elleştirmek için. Hangisi en doğrusu bilmiyorsunuz. Sadece bir yöntemi seçiyorsunuz ve ona o şekilde bir cümle yazıyorsunuz. Ve karşıdan ne geleceğini bilmiyorsunuz. Zaten bu belirsizlik sizi strese sokuyor. Evet. Yani bilseniz ki sonucunda iş tatlıya bağlanacak o zaman rahatsınız ama bilmiyorsunuz. Sürekli bu gri alanda kendinizi koruyarak, riske atmadan ama bir şekilde de orta yol olarak oldurmaya çalışıyorsunuz. Yani işin zor kısmı zaten burada geliyor yani. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Ama anlatırken bile gözünüz parlıyor aslında. Mesleğinizi Ben çok işimi seviyorsunuz. seviyorum. Evet, çok Ben işimi seviyorsunuz seviyorum siz, ama belli. mesela ben hiç unutmuyorum ilk başlamıştım. Mesela patronum olumsuz bir şey yazıyordu karşı taraf. Yani bu olmadı, iş tutmadı. Canınız sağ olsun diyor müşteri. Ben bir şey yazıyordum mesela o zamanlar daha çok yeniydim. Yani o çok büyük kriz sanki olmuyormuş gibi. Onu o zaman fark ettim. Ya zaten sanat bu işin sanatı. Onu o şekilde anlatabilmekte karşı tarafa ve onu smooth bir şekilde konuyu noktalandırabilmekte. Evet. O yüzden işin zor kısmı açıkçası böyle. Bu tamamıyla sizin hayal gücünüzde kalıyor. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica Ayağınıza ederim. sağlık. Ben teşekkür ederim davet Çok- için tekrardan. Çok faydalı, çok güzel şeyler söylediniz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.